olan herkese afiyet olsun diliyorum. Lütfen Selmi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şimdi tadım zamanı. Şöyle sizin için alıyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Yanında bir pilavla muhteşem bu lezzeti denemenizi öneriyorum. Merhaba arkadaşlar, Selmi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağının meşhur meftune yemeğini yapıyorum. Bunun için 600 gram kuzu etim var, orta yağlı. Dilerseniz dana etiyle de yapabilirsiniz. 1 kilo patlıcanım var. 1 tatlı kaşığı tuzda bekleteceğim. Patlıcanımı şöyle dörde kesiyorum. Alacalı soymuş olduğum patlıcanımı dörde kestikten sonra tekrar 3'e bu şekilde kesiyorum. Büyüklüğü bu şekilde olacak. Çok da küçük yapmayın çünkü yağda kızaracak, kaybolmasın. Tuzlu suda şöyle bir 20 dakika bekletiyoruz. Etimi yıkadıktan sonra tencereme bıraktım. Susuz haliyle önce kapağını kapatıyorum. Kendi suyunu salmasını bekliyorum. Daha sonra biraz kavuracağım. Yağların erimesini istiyorum. Önce kapağı kapatıyorum. Yıkamış olduğumuz eti kendi suyunu saldı arkadaşlar. Bakınız. Şimdi hiç su koymadım. Kendi suyunu saldı ama kapak kapalı olduğu için buharın kaçmasına izin vermeyelim. Tekrar kapatalım. Kısık ateşte suyunu çekene kadar. Arkadaşlar etimiz kendi suyunu saldı. Tekrar çekti. Şimdi 1-2 dakika bakın şu patatesi duyuyor musunuz? Bu etin lezzetlendiği andır. Etinizin lezzetlenmesini istiyorsanız kendi öz yağında bakın şu yağlar küçüldü. Şöyle 1-2 dakika kavuruyoruz. Bakın bu aşamaya kadar kesinlikle yağ kullanmadık. Şöyle çeviriyorum. 1-2 dakika kendi içindeki yağların erimesini bekliyorum. Etimizin yağını eritip lezzetlendirdikten sonra artık bu aşamada 3 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. Fazla yağ kullanmıyorum çünkü patlıcanlarımı da kızartacağım. Şöyle yağda da 1-2 çevirdikten sonra bakın zaten tavamız çok sıcak olduğu için hemen yağımız da ısınıyor. Şu etin lezzetli haline bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem oldu. Bu aşamada 2 büyük adet doğramış olduğum kuru soğanımı ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamalar çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu aşamalara dikkat ederseniz yemeğiniz muhteşem lezzetli olur. Yemeğinizin lezzetli olması için lütfen videoyu kaydırmadan sonuna kadar izleyiniz. Tabii ki ilk defa yapacaklar için tecrübeli anneler bunları çok iyi bilirler. Bir başta sarımsağım var. Bütün olarak koydum. Yerken böyle ağza pişmiş sarımsağın gelmesini ben çok seviyorum. Dilerseniz siz sarımsağı küçültebilirsiniz. Şimdi bu aşamada artık soğanlarımın erimesini bekliyorum. Soğanımız yumuşadıktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçamı ilave ediyorum. Biber salçamızı mutlaka kavurun. Yemeğinizin lezzetli olması için bir 3-4 dakika biber salçasını kavuruyorum. Biber salçam rengini verdi. Bu aşamada bir çay kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı karabiberim var. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Şimdi üzerine örtecek kadar sıcak su. Kontrol ediyoruz. Ne kadar su koyduğum açıklamalar bölümünde yazacağım arkadaşlar. Lütfen açıklamalar bölümünü okuyunuz. Bakın üzerine kapanacak kadar koydum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kahve ocağının yarısını alıyorum.
kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Tuzlu suda beklettikten sonra kurutmuş olduğum patlıcanlarımı kızartıyorum. Orijinali bu tarifte arkadaşlar kızartma olduğu için kızartıyorum. Dileyenler patlıcanları fırında pişirebilir. Patlıcanlarımızı arkadaşlar çok fazla kızartmıyoruz. Çünkü tekrar pişeceği için bu kıvam yeterli. Bakınız. Bu yeterli. Kağıt havlunun üzerine kızaran patlıcanlarımızı alıyoruz. Arkadaşlar etim pamuk gibi pişmiş bir tane yedim. Patlıcanlarımı da şu şekilde kızarttım. Domatesimin kabuklarını soydum. Küçük küçük doğradım. Şöyle lokum gibi pişmiş etimizin üzerine önce domateslerimizi ilave ediyoruz. Bu aşamada artık arkadaşlar hiç su koymayacağım. Şimdi pişerken domates suyunu salacak. Ve o domates suyu yeterli olacak. Bu şekilde ikinci katmanımız hazır. Şimdi üçüncü katmanımızda biberleri iri doğradım ki arkadaşlar pişince kaybolmaması için. Şöyle eşit bir şekilde biberlerimizi de koyuyoruz. Son olarak da arkadaşlar patlıcanlarımızı güzelce yerleştiriyoruz. Arkadaşlar patlıcanlarımı güzelce yerleştirdikten sonra biraz üzerine bastırıyoruz. Şimdi kahve ocağının yarısında arkadaşlar. Domatesler eriyip suyunu salacak, kısık ateşte pişecek. Daha sonra ters çevireceğim. Şekli bozulmaması için üzerine şöyle kapak kapatıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Kahve ocağında arkadaşlar kısık ateşte domatesler eriyip tekrar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 20 dakika pişti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bir 15 dakika demlendikten sonra servis tabağıma koyup ters çevirip sunum aşaması. Meftune yemeğim, ana yemeğim dinlendi, demlendi. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şimdi sunum zamanı. Şöyle kapağı kapatıyorum arkadaşlar. Ters çeviriyorum. Şimdi tadım zamanı. Şöyle sizin için alıyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Yanında bir pilavla muhteşem bu lezzeti denemenizi öneriyorum. Buyurun. Bakınız patlıcanları ne kadar güzel. Etler pamuk gibi pişmiş arkadaşlar. Sarımsak. Oh oh oh. Tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Süper süper.